Merhaba, ben Orkun. Kadınlar ve kayak. İlginç konulardan bir tanesi. Ondan bahsedeceğiz. Evet, kadınlarla ve kayak dediğimiz zaman bayanların kayağa olan ilgisi veya ilgisizliğinden bahsediyoruz burada. Ne gibi bir konu olabilir diye merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle, bayanları özellikle ülkemizde, aslında dünyada da baktığınızda spor daha çok erkeklerin hegemonyasında olan bir şey. Erkekler spora genel olarak daha ilgiler. Kadınların farklı ilgi alanları var. İşte ne bileyim, hepimizin bildiği işte mutfak, yemek yapmak, pasta yapmak, örgü örmek. Feminenler belki biraz kızabilirler bunu seyrederken. İşte ilgilenmeleri gereken bir çocuk var. Yine iş hayatları var. Şu bu derken nedense spor erkeklerin biraz daha fazla ilgilendiği bir şey. Bir konu. Nispeten bu resmi veriler, yani batılı dünyada da aynı şekilde. Hele ki konu ekstrem sporlara geldiği zaman kadınların iştiraki diğer sporlara göre bir fitness, koşu, yürüyüş dediğimiz zaman biraz daha düşüyor. Fakat yine de oran güzel olan bölüme geleceğim. Kayak ve snowboard dediğimiz zaman bu oranlar hakikaten çok yakın. Yani bizdeki alışveriş istatistiklerinden, bankaların verilerinden de biz bunu çıkartıyoruz. Ve neredeyse 50'ye 50 bir dağılım var. Yani kayakçı ve snowboardçu sayısı erkek ve kadın diye ayırdığımızdan birbirine yakın. Fakat kadınların, demek ki buradan şunu anlıyoruz. Kadınlar, bayanlar kayak ve snowboard'a ciddi anlamda ilgi duyuyorlar. Diğer birçok sporda bu eşit dağılım yokken burada gerçekten bir eşit dağılım var. Fakat kadınları özellikle ilgilendiren kayak ve snowboard'la ilgili duymaları gereken bir şeyler var mı? En çok yine ben yıllarca mağazalarda ve çevremden yaptığım işten dolayı, uzmanlık alanından dolayı, çevremdeki insanların bana sorduklarından ve mağazalardan duyduklarımdan derlediğim şöyle birkaç tane cümle söyleyeceğim bayanlarla ilgili. Bir kere bayanların en büyük çekincesi dağ ortamında üşümek. Bu da aslında haklı bir çekince. Neden? Çünkü kas yapımız, kan tahlili detayına girdiğimiz zaman, genel vücut yapımız diyelim onu, kadınlar erkeklere göre daha çok üşürler. Bunun örneğini eminim işte evliyseniz eşinizle zaten evde yaşıyorsunuzdur. Ben eşimle yaşıyorum. Ben kaloriferi kısıyorum, o kaloriferi açıyor şeklinde. Birçok ortamda ben tişörtle otururum, eşim üzerinde ceketle oturur ve bunun tabii ki istisnai ters örnekleri var ama eminim seyrederken zaten gülümsüyorsunuz. Bu birçoğunuzun başına geliyordur. Aynı şey tabii ki dağ ortamında geçerli. Yani hele ki havanın -5'ler, -10'lar, bazen -20'leri gördüğü bir ortamda üşüme konusu daha çok masaya geliyor. Bu sebeple benim bayanlara önerim şu. Tabii bayanlar yine biraz önce söylediğim gibi modaya bizlerden, erkeklerden biraz daha fazla meraklı, istisnalar hariç. O yüzden evet, bir ürünün rengi, modaya ne kadar uyumlu olduğu çok önemli ki zaten öyle ürünler her yerde var. Ama lütfen ürünün teknik özelliklerine, yani kuru kalma bölümü, rüzgar geçirmeme, katmanlı şekilde katmanlı şekilde kullanarak sizi hem kuru hem sıcak tutması. Yani siz işin, bayan olduğunuz için işin teknik kısmına erkeklerden biraz fazla daha dikkat etmek zorundasınız. Çünkü erkeklere göre bu bir genelleme, daha fazla üşür bayanlar. O yüzden lütfen kullandığınız teknik malzemeye, pantolonunuz olsun, içliğiniz olsun, montunuz olsun, bir nebze daha fazla önem verin erkeklere göre. Burada kaçınmayın, yoksa kayak tatiliniz heba olabilir veya keyifsiz hale gelebilir. Veya işin sonunda mesela ilk kez kayağa gittiyseniz 1. haftanın sonunda ben kayak yapmayı sevmiyorum diyebilirsiniz. Bunun sebebi de aslında yanlış almış olduğunuz ekipman olabilir. Birinci söyleyeceğim bu, üşüme konusu. İkinci söyleyeceğim, zaten 2 tane maddem var. İkinci söyleyeceğim de yine bayanların korkuları var. İşte bir yerimi sakatlar mıyım? İşte düşer miyim? Ben spor yapmıyorum, işte başıma ne gelir? Bir kere kayak ve snowboard sanılanın aksine son derece güvenli. Hele ki yeni başladıysanız, mesela benim için çok daha büyük risk. Çünkü ben yüksek süratle kayak yapıyorum. Yani şöyle düşünün, bisiklete biniyorsunuz, biri 10'la gidiyor, yavaş yavaş durduğu yerde. Biri de yokuştan aşağı bırakmış,
70-80 kilometreyle bisikletle gidiyor. Şimdi riskler aynı değil tahmin edersiniz ki. O yeni başlamış yavaş yavaş onunla giden, 10 kilometreyle giden, yürümenin biraz daha hızlı bisiklet kullanan kişinin riski çok daha düşük. O yüzden yeni başlayanların zaten böyle bir risk söz konusu değil. Bir risk varsa o benim için geçerli. O yüzden bundan çekinmeyin. Etrafınıza bakın. Etrafınızda kayak yapan diğer bayanlarla konuşun. Muhakkak vardır etrafınızda yapanlar. Çünkü bu genelde bir camia işidir. Bir topluluk, sosyal bir iştir. Genelde kayak tek başına gidilmez. Hep bir çift vardır veya bir tanıdığınız bir arkadaşınız vardır kayak yapan veya snowboard yapan. Sizi ona başlatır. Beraber götürür. Son olarak şuna değineyim. Kayak mı, snowboard mu? Şeklinde yine bayanlardan gelen bir soru oluyor. Hangisi bayanlar için daha uygun? Erkekler için fark neyse sizler için de aynı. Daha zor mu, daha kolay mı sorusuyla ilgili zaten buna özel bir video yaptık. Kayak mı, snowboard mu diye. Onu seyretmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.